Herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber ilk önce Shorts ve Reels olarak incelemesini paylaştığım, şu anda alınabilecek en uygun fiyatlı 4060 laptoplardan yani Lenovo'nun Log modeliyle beraberiz. Sizlerle beraber kutusundan çıkaracağız ve tüm artı ve eksileriyle inceleyeceğiz. Ve bu laptopun en ucuz güvenilir satın alma linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin. Bu tarz fiyat performans laptop incelemelerinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi ilk olarak kutu açılımıyla başlayalım. Gayet sade bir kutuyla karşılaşıyoruz. Lenovo Log yazısını burada görürken yan tarafta da kırmızı bir Lenovo'ya yer verilmiş. Şimdi buradaki güvenlik bandrolünü keselim ve kutumuzu açalım. İki köpük var. Bu köpükleri kaldırdığım zaman bilgisayarımız karşımıza geliyor. Laptop dışında kutudan garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve diğer ekipmanları görüyoruz. Ve tabii ki şarj adaptörü de kutudan çıkıyor. Adaptörümüz kaç wattmış ona bakalım. Açıkçası gayet kaliteli bir adaptör olduğunu söyleyebilirim. 170 wattlıkta gayet güçlü bir adaptör burada kullanılmış. Şimdi laptopumuzu bu jelatinden çıkaralım. İlk olarak tasarımla başladığımızda ilk izlenim, ilk hissiyat açısından gerçekten kaliteli bir laptopla beraberiz. Sol alt kısımda Lenovo logosunu ve sağ üst kısımda da Log yazısını görüyoruz. Gerçekten sade ve şık bir tasarım diyebilirim. Tasarımda olduğu kadar şarj girişi de kendine has. Arka taraftan direkt olarak şarja takabiliyoruz. Arka kapak plastik bir şekilde önümüze çıkarken üst tarafa geldiğimizde burada üst kapağın alüminyum bir kaplamaya sahip olduğunu söyleyeyim. Ve burada laptopu tek elle kaldırabiliyoruz olmamız da güzel bir detay. Özellikle uygun fiyatta oyuncu laptoplarında çok fazla göremediğimiz bir özellik. Kasanın iç kısmında da plastik bir yapı kullanılmış. Fakat malzeme kalitesi gayet tok hissettiriyor. Klavye tarafında da tuş aralıkları yeterli ve hissiyat yönünde yumuşak bir yapıya sahip. Kullanırken de güzel hissettirdiğini söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlık tarafında da 23.9 mm kalınlık ve 2.3 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Özellikle gaming laptopu oranla düşündüğümde çok kalın değil, ağır da değil. Yani kalınlık ve ağırlık olarak orta seviyede diyebilirim. Ve bu ağırlık kasaya orantılı bir şekilde dağıtıldığından laptopu yanınızda taşırken çok da bir zorluk çekmiyorsunuz. Tabii ki laptopu tek başına taşımıyoruz. Burada adaptörün ağırlığı da önemli. Ve adaptör kısmında da gayet hafif bir adaptörle beraberiz. 170 watt gücüne rağmen gayet minimalist bir yapıyla geliyor. Laptopla beraber adaptörü taşımak gerçekten kolay. Yani ortalama 200 gramlık bir adaptörden bahsediyorum. Hem tasarımı hem de adaptörüyle beraber taşınabilirlik, kompaktlık yönünde üzecek bir cihaz değil. Ve bu klavyenin tek renk beyaz aydınlatmayla geldiğini söyleyeyim. Buradan klavyenin ayarlarını yapabiliyoruz. Düşük, yüksek olarak iki farklı seçeneğimiz var. Açıkçası Lenovo Log hem bir gaming laptop hem de sade tasarım isteyenler için üretilmiş bir cihaz. O yüzden buradaki beyaz aydınlatma cihazın bütünlüğünü bozmuyor. Laptopun giriş çıkış seçeneklerine baktığımızda sağ kısımda USB-A girişi, 3.5 mm kulaklık jackı, kamerayı açıp kapatabileceğimiz bir düğme ve bunun yanında bir USB Type-C girişimiz var. Aynı zamanda bu DisplayPort olarak da kullanılıyor. Arka kısma baktığımızda güç girişini 2 adet USB-A, HDMI ve Ethernet kablosunu görüyoruz. Sol tarafa baktığımızda herhangi bir giriş çıkış yok. Ve bu kasanın en sevdiğim noktalarından biri hem güç girişi hem de diğer portların arka kısma yerleştirilmesi. Çünkü bu sayede laptopu kullanırken sol tarafımız boş kalıyor. Yani bu da kablo kalabalığını engelliyor. Tasarımsal açıdan benim gerçekten beğendiğim bir cihaz ve touchpad de gayet sorunsuz. Burada tıklamalar çok net, tok bir touchpad ile beraberiz. Dokunmatik hassasiyeti de başarılı. Ekran kısmında beni sevindiren detaylar var. 15.6 inç Full HD IPS ve 144 Hz bir tazeleme ile beraber geliyor ve bunun yanında RTX 4060'lı 30.000 bandında başka bir cihazda görmediğimiz bu panel %100 sRGB renk gamutuna sahip. Peki bu %100 sRGB ne oluyor? Bu ne demek derseniz burada baktığımız zaman ekranda renkler, canlılık, özellikle de gerçekçilik yönünde çok daha iyi bir seviyede. Çünkü genelde bu fiyatlarda %45 NTSC'li yani klasik gaming laptop ekranlarını görüyoruz. Standart panellerle kıyasladığımda aradaki renk farkı çok bariz bir seviyede ve deneyim anlamında da bu farkı kesinlikle hissettiriyor. Oyun oynarken ekranın vermiş olduğu deneyim çok başarılı ve hem performans
performans odaklı hem de ekran kalitesi iyi bir laptop istiyorsanız, yani video render, Photoshop, renklerle uğraştığınız profesyonel bir iş için kullanacaksanız da burada %100 sRGB'nin nimetlerinden yararlanıyoruz. Ayrıca oyuncular için G-Sync desteğimiz de var. Burada özellikle CS, Valorant gibi oyunlarda, yani e-spor tarzı oyunlar oynarken 144 FPS'in üstünü rahatlıkla görüyoruz. Bu noktada ani hareketlerde, patlamalarda FPS yırtılmaları olabiliyor. Fakat G-Sync ile beraber oyunlarda hiçbir yırtılmayla karşılaşmıyoruz. Parlaklık kısmında da bu ekran 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Rakipleriyle kıyasladığımda hem ekran kalitesi hem de parlaklık noktasında gaming laptoplar içinde en beğendiğim laptoplardan biri. Açık konuşmak gerekirse pek çok gaming laptop kullanmış bir teknoloji editörü olarak ben bu ekrandan gayet memnun kaldım ve çerçevelerde alt kısımda biraz kalın bir şekilde önümüze çıkıyor. Fakat yan ve üst çerçeveler gayet ince tutulmuş. Bunun dışında ekranın tasarımı da minimalist diyebilirim. Şimdi ekrandan en önemli kısma, yani donanıma geçtiğimiz zaman burada i5 12. nesil 12450 HX işlemcisini görüyoruz. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 10 nanometrelik bu işlemcimiz yüksek güç altında 4.4 GHz'e kadar çıkabiliyor ve bu işlemciyle ilgili bana en çok gelecek olan soru, RTX 4060 ile bir darboğaz yapıyor mu? Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır. Çünkü yaptığım testler, oynadığım oyunlar ve deneyimiyle beraber düşündüğümde bu işlemciyle 4060 gayet optimize çalışıyor. Bu işlemcimiz Geekbench'te tek çekirdekte 2242, çoklu çekirdekte 9194 almayı başarıyor. Ne oyunlarda ne de render tarafında herhangi bir darboğaz, ani droplarla karşılaşmıyoruz. Ekran kartı kısmında 4060'ı görüyoruz ve burada ekran kartının tam gücünden yararlanabildiğimiz Maxswitch desteği de var ve buradaki Maxswitch desteği Advanced Optimus'la beraber geliyor. Yani bu sayede dahili GPU olan Intel'in grafik kartıyla 4060'ı birbirinden ayırıyor. Bu hem güç tüketimi hem de performans anlamında önemli bir katkı. 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu Maxswitch ve Advanced Optimus desteği olmadan önümüze sunulsaydı performans ortalama %20 civarı azalacaktı. Çünkü dahili ekran kartıyla 4060 arasında geçerken bir güç kaybı oluyor. Fakat Advanced Optimus bunu tamamıyla kaldırıyor diyebilirim. 8 GB RAM, DDR5 4800 MHz olarak önümüze çıkıyor. Eğer bu laptopu alacaksanız, bu donanımın tam performansından yararlanmak istiyorsak mutlaka bir 8 GB'lık RAM takviyesi yapmamız gerekiyor. Bu sayede performansı çok daha arttırabileceğiz. Depolama kısmında da 512 GB NVMe M.2 SSD'ye yer verilmiş. Boşta hem RAM hem de SSD slotumuz var. RAM tarafında 32 GB'a kadar, SSD kısmında da 4 TB'a kadar depolamayı yükseltebiliyoruz. Ve şimdi oyun testlerine geçelim. İlk olarak PUBG'den başlıyoruz. Burada ultra ayarlar oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek ayarlardayız diyebilirim. FPS değerlerimiz ortalama 80 ile 90 FPS arasında. Ekran kartı sıcaklığımız 63 derece, işlemcide 70-75 arasında gidiyor. Grafikleri en düşüğe aldığımda da 130-140 FPS'leri görebiliyoruz. GPU'muz halen 60, işlemcimiz de 75 derecelerde geziyor. Ve tabii ki CS testi yapmazsak da olmaz. Burada oyunun bize sunmuş olduğu yine en yüksek ayarlardayız. Ekran kartımız oyuna başlamadan 63 derece, işlemcimiz de 80 derecelerde geziyor. 1080p en yüksek ayarlar, 200 FPS üstünde rahatlıkla oynayabiliyoruz. Burada Deathmatch'e girdim ve FPS değerlerimiz 180 ile 200 FPS bandında değişiyor. Burada baktığımız zaman herhangi bir FPS drop'la karşılaşmıyoruz. Ayarları buradan en düşüğe aldığımız zaman da 190 ile 220-230 FPS bandında geziyor. Ekran kartı sıcaklığımız 65, işlemcide 80 bandında diyebilirim. Valorant'ta da oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek ayarlardayız. Şu an 130 FPS'lerde rahatlıkla oynayabiliyoruz. İşlemcimizde yine bir değişiklik yok. 75-80 derece bandında geziyor. Ekran kartımızda 61 derece. Şimdi en düşüğe alalım. 200 FPS üstünü görebilecek miyiz? Merak ediyorum. Evet, şu an 200-220 FPS'leri görebiliyoruz. Ve dediğim gibi ekranda adaptif sync özelliği olduğundan yüksek karelerde bile herhangi bir yırtılma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Gayet akıcı ve tepkisel bir deneyim aldığımızı söyleyeyim. Ve son oyun testimizde Call of Duty Warzone. Burada yine oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek ayarlardayız. Ve aynı zamanda Call of Duty Warzone sistemi en çok yoran FPS oyunlarından. Ekran kartımız 65, işlemcimiz 70 derecelerde. FPS değerlerimiz de 70-80 bandında gidiyor. Ve minimum ayarlara çektiğimde ekran kartımız 60 derece, işlemcimiz 74 derecelerde dolaşıyor. FPS değerlerimiz de 100 FPS'in üstüne çıktı. Açıkçası oyun deneyimini hem donanımı hem de fiyatını oranla düşündüğümde gayet başarılı bulduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve
Ve ultra ayarlara da alsam, minimum ayarlarda da oynasam fan sesi kesinlikle rahatsız edici seviyede değil. Tabii ki belirgin bir fan sesi var fakat gaming laptop olduğunu unutmamak lazım. Burada fan gürültüsü kadar soğutma sistemi de önemli. Özellikle GPU sıcaklığıyla rakipsiz diyebilirim. Hangi oyunda test edersem edeyim maksimum 65-66 dereceleri gördü ki bu değerler gerçekten muazzam. İşlemci tarafında da maksimum 82, ortalama 75 dereceleri gördük. Soğutma sistemi fazla yeterli. Ben hem oyunlardaki stabiliteden hem de soğutma yönünde gayet memnun kaldım. Havalandırma kanalları da güç girişinin sağ ve sol tarafına büyük bir şekilde yerleştirilmiş ve alt tarafta da 3 adet bal peteği şeklinde havalandırma çıkışına yer verilmiş. Bu tasarımla soğutma açısından da bir problem yaşamıyoruz. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Evet, şimdi ses performansını da canlı test edelim. Telif yemeyeceğimiz bir müzik açayım. Ses kalitesi, hoparlör deneyimi fena değil. Fakat ben burada ses yüksekliğinin bir kademe daha yukarıda olmasını beklerdim. Ama uygun fiyatlı bir gaming laptop'tan ses performansı olarak aman bir şey beklememek gerekiyor. Ekranın 180 derece açılabilmesi gerçekten güzel. Bu sanki bir tablet kullanıyormuş hissiyatı yaratıyor. Batarya tarafında da Lenovo Log'da 60 wattlık bir bataryayı görüyoruz. Bu batarya gündelik bir kullanımda beni 4 saat rahatlıkla götürüyor. Fakat burada oyun, render gibi yüksek performans isteyen işler yaptığımız zaman batarya performansı en fazla 1,5-2 saat arasında. Oyun oynarken, render alırken cihazın tam performansından yararlanmak istiyorsak mutlaka şarjda kullanmak gerekiyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım Lenovo Log deneyimimi bir özetlemem gerekirse açıkçası Lenovo'nun Log serisi benim zaten beğendiğim bir seri. i5 12. nesil H serisi işlemci RTX 4060'ın 105 wattlık versiyonu 15.6 inç %100 sRGB IPS paneli düşündüğümde bu kombinasyonla tam bir fiyat performans cihazı olmuş ve fiyat performans açısından deneyimi, sundukları ve özellikleriyle değerlendirdiğimde Lenovo Log benden 8.5'u aldı. Şu an maalesef 16 GB RAM'li modelinin stokları yok. Eğer bu laptopu alırsanız mutlaka bu laptopa 8 GB'lık RAM takviyesi yapın. Zaten Lenovo RAM ve SSD yükseltmesi yaparken cihazın içini açtığımızda herhangi bir şekilde bilgisayarı garanti kapsamı dışında bırakmıyor. Bu da önemli artılardan. Zaten bu cihazın güncel linklerini açıklama ve yorumlara koyacağım. Oradan fiyatlara bakabilirsin ve aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kal.